Merhaba Richfluencer ailesi. Yatırım yapmak riskli bir iş değil mi? Ama doğru bilgiyle hareket ederseniz bu riskleri fırsata dönüştürebilirsiniz. Bugün bu işi kolaylaştıracak bilgilerle karşınızdayım. Bugün hep beraber geleceğin sektörü yenilenebilir enerjiyi konuşacağız. Sizlere oğlumun adını koyduğum hayali bir şirket kuracağım ve bunun üzerinden hisse analizi yapmanın sırlarını öğreteceğim. Çağın enerji analizimize başlamadan önce beni takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi ve lütfen paylaşmayı unutmayın. Size şu an Çağın Enerji hakkında genel bilgiler vereyim. Bu şirket 2011 yılında kuruldu. Sektörümüz rüzgar ve güneş enerjilerini içeren yenilenebilir enerji sistemleri. Şu an şirketimiz Türkiye genelinde ve Avrupa'nın bazı yerlerinde enerji santrallerini hali hazırda işletiyor. Ama amacı 5 yıl içerisinde Uzak Doğu piyasasına da girebilmek. Şirketimizin şu an 8 milyar TL bir piyasa değeri var ve içinde yaklaşık olarak 500 kişi çalışıyor. Şöyle 2023 yılına bilançolarına baktığımızda yıllık geliri 3 milyar TL, net karı da 450 milyon TL. Yani buradan brüt yaklaşık %31 kar marjına sahip. Bu şirket sadece Türkiye'deki enerji ihtiyacının %5'ini karşılıyor. Yani şöyle düşünün, her 100 lambanın 5'i Çağın Enerji şirketi tarafından yakılıyor. Avrupa'da birkaç tesisi var. Şimdi de Avrupa'da iyice büyümeyi hedefliyor ve Uzak Doğu'da birkaç ön anlaşmayı imzaladı bile. Bu ne anlama gelir? Daha fazla gelir, daha fazla kar. Hemen şöyle genel sektörle karşılaştırıyoruz. Sektör devi Türkiye'de kim? Enerji AŞ. Hemen bu rakibinin aynı dönem içerisindeki gelir artışlarını kıyaslıyorum. Bak Enerji AŞ aynı dönemde %20 yapmış. Benim gelir artışım daha mı fazla? Fazla. Okey diyorum. Bir tane tik atıyorum bu şirket için. Demek ki Çağın Enerji sektörel ortalamanın üzerinde de bir büyüme sağlamış. Güzel. Aynı zamanda diyorum ki evet Enerji AŞ köklü bir şirket olabilir. Ama Çağın Enerji'de daha genç, daha yenilikçi, büyüme potansiyeli daha fazla. Bu da benim agresif büyüme hedeflerim konusunda portföyümün bir kısmında bana ciddi olarak yardımcı olabilir. Sonra hemen bakıyorum şirketin parasına. Acaba bu para ne durumda? Aslında bir şirketi değerlemedeki en temel göstergelerden biri nakit akışlarının hesaplanması. Yani aslında şirketin cebindeki para. Yani bu adam, yani Çağın Enerji bu yıl 600 milyon TL'yi direkt olarak sadece yaptığı işten kazanmış. Sonra bakıyorum bu paraları nereye bölümlüyor? Yani bu parayı nasıl kullanıyor? Bir önceki yıla bakıyorum. Mesela geçen yıl 400 milyon TL'sini yeni bir santral kurmak için harcamış. Peki bu iyi bir şey mi sizce? Tabii ki evet. Çünkü bu ne demek? Bu yeni yatırım önümüzdeki yıllarda daha fazla elektrik üreteceği ve satacağı anlamına gelir. Yani adam kapasitesini arttırıyor. Şöyle düşünürseniz demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Bir fırın işletiyorsunuz. Her gün sattığınız simitlerden de 1000 TL para kazanıyorsunuz. İşte biz buna operasyonel nakit akışı diyoruz. Yani sadece operasyonlarınızdan kazandığınız para. Hemen gidiyorsunuz fırınınızı büyütmek için hemen yanınızdaki dükkanı satın alıyorsunuz. Ve orada da yeni bir fırın açıyorsunuz. Ve buna da 700 TL para harcıyorsunuz. Yani bu sayede ne olacak? Seneye siz çok daha fazla simit yapıp satacaksınız. İşte biz buna da yatırım nakit akışı diyoruz. O yüzden eğer bir yatırımcı olmak istiyorsanız ilk öğrenmeniz gereken şey net nakit akışlarını hesaplamak. Bu yüzden de şirketi değerlemedeki en kritik noktalardan biri bu nakit akışlarıdır. Eğer nakit akışınız pozitifse ve şirket yatırımlarla büyüyorsa bu harika bir haber. Bu cepte. Eğer bu şirket elindeki pozitif nakit akışını yani cebinde kalan parayı sadece borçlarını ödemek için kullanıyorsa bu durum hem olumlu hem soru işareti. Nedir olumlu? Çünkü daha az faiz yükü taşıyacaktır. Ve bu şirketi finansal olarak daha esnek hale getirir. Özellikle bu enerji sektörü gibi yoğun yatırım gerektiren yani yüksek borç potansiyeline sahip sektörlerde gerçekten çok önemlidir.
ve bu borçların da düzenli bir şekilde ödeniyor olması şirketin mali açıdan sağlam temellere dayanmaya çalıştığını da gösterir. Ancak işte şöyle bir nokta var ki eğer şirket pozitif nakit akışlarında önceliği borca verirse büyümeyi kaçırma ihtimali vardır. Burada işte bir sakınca oluşur. Bu çünkü öyle bir devirdayım ki. Çünkü o elinizdeki nakiti siz yeni yatırımlar için kullanmazsanız şirketin gelirlerini arttırabilecek yeni projeler devreye giremez. İşte bu da hissedarlar açısından büyüme beklentilerinin düşük kalmasına neden olabilir. Bir diğeri de bu enerji şirketleri gibi daha stabil şekilde büyüyen, uzun vadeli yatırımlardan uzun vadeli gelişim sağlayan şirketlerin en önemlilerinden biri temettü gelirleri. Çünkü temettü vererek uzun vadeli yatırımcının finansmanını cezbeder bu şirketler. Eğer bu şirketler gelen pozitif nakit akışlarıyla sadece borçlarını öder ya da sadece yatırım yapar ama hissedarlarına kârdan pay vermezse bu sefer uzun vadeli birçok yatırımcı tarafından cazibesini kaybedebilir. Bu da uzun ölçekli finansman sürecinde şirketin istediği finansmanı bulmasında sıkıntı yaratabilir. Eğer bir şirketin pozitif bir nakit akışı varsa, bununla yeni yatırımlar yapıyorsa süper. Pozitif bir nakit akışı varsa, yeni yatırımlar yapıyorsa ve aynı zamanda da borçlarını ödüyorsa muhteşem. Yeni yatırımlar yapıyorsa, borçlarını ödüyorsa ve temettü veriyorsa işte bu olağanüstü sınıfına giriyor. Tabii biz şu an enerji sektörüyle ilgili konuşuyoruz. Temettü konusunda bu da aklınızda bulunsun. Şöyle bir temel analiz yapalım. Temel göstergeler var. Investing olsun, trading view olsun. Hiçbir zaman birebir kendinizin hesaplamasına bile gerek olmadan buradan bu finansal göstergeleri zaten hesaplanmış bir şekilde görebiliyorsunuz. Tabii ki temel analizin çok daha kapsamlı tarafları var ama kabaca bakacağımız aslında 3 temel noktamız var. İlkini konuştuk. Gelir ve kar artışı. Son 3 yılda dedik ki gelir artışı atıyorum %25 oldu. Son çeyrekte %15 artmış. Bir de karşılaştırdık Enerji AŞ ile. Onun da 3 yıllık ortalama baremi %20. Dedik ki okey, gelir artışı makul. Çünkü Türkiye'nin kendine ait şartları ve standartları var. Onun içerisinde en büyük sektör devine karşın daha yüksek bir büyüme göstermiş. Ve diğer ana göstergelerden biri çoğumuzun, bu işi bilenlerin çoğunun bildiği FK oranı. Yani fiyat kazanç oranı. Bu fiyat kazanç oranı tam olarak ne aslında biliyor musunuz? Şöyle bir senaryo ile size FK'yı tam olarak anlatayım. Bir lokantaya yatırım yapmak istiyorsunuz. Bakıyorsunuz lokanta bir yılda 100.000 TL kar elde etmiş. Ve işletme sahibi sizden 1 milyon TL para istiyor. Bu ne demek? Lokanta böyle karlılığa devam ederse 10 yıl içerisinde amorti eder demek. Yani siz hiç para vermemiş gibi kendi yatırımını garantiler demek. Eğer aynı lokanta 2 milyon TL isteseydi 10 yıl olacaktı 20 yıl. Yani aslında size daha pahalıya gelmiş olacaktı. Biz buna yatırımımızın geri dönüşü diyoruz. Biz FK oranını şirketin aslında hisse fiyatı ucuz mu pahalı mı bunu anlamak için kullanıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? En doğrusu sektör ortalamalarına bakmak. Çünkü yüksek büyüme hızı olan şirketlerde FK oranları genel olarak sektör bazlı da yüksektir. Oysa daha olgun, daha stabil, daha istikrarlı şirketlerde bu FK oranları daha düşüktür. Yani bankacılık gibi daha stabil sektörlerde örneğin biz FK oranlarını 10 ile 15 arası diye düşünürken bu teknoloji olabilir, yenilenebilir enerji olabilir. Yani daha yeni, daha büyüme odaklı sektörlerde 20 ve 30 arasını bile makul gördüğümüz durumlar olabiliyor. Aslında yüksek FK bize bir beklentiyi söylüyor. Ben diyorsun 10 yıl yerine 20 yılda amorti edilmeyi kabul ediyorum. Çünkü ben buradan, bu şirketten aslında çok daha hızlı bir büyüme bekliyorum. Ben şimdiden pahalıya almayı göze alıyorum. Çünkü ileride bu şirket benim düşündüğümden çok daha karlı olacak. Ve benim bu 20 yıllarım belki 10 yıl değil 5 yıla düşecek. İşte burada da aslında riskler devreye giriyor. Eğer o şirket o yeterli büyümeyi sağlayamazsa aslında hisse bir zaman sonra bizi zarara uğratabiliyor. Tek
başına FK oranı algılamak için yeterli mi? Değil. Çünkü şirket çok iyi bir şirket olabilir ama sektör bir krize girmiştir, ekonomi durgunluğa girmiştir, FK'sı düşüktür. Ya da tam tersi şirketin içi kuf olabilir ama çok harika piyasa söylentileri vardır. Bir manipülatif bir şeyler vardır. İşte kulaktan kulağa konuşmalar vardır. Bir şeyler vardır. Ve şirket balon gibi şişmiştir. FK oranı iyice yükselmiştir. Bu da şirketin çok iyi bir şirket olduğu anlamına gelmez. Ama dediğim gibi bir şirketi değerlerken ilk olarak biz FK oranına karşılaştırabilir analiz olarak mutlaka bakıyoruz. Ondan sonra FK oranına baktıktan sonra orayla ilgili soru işaretlerimizi giderecek diğer alt metinleri okumaya başlıyoruz. Ve temel analizin 3. ana göstergelerinden birini daha öğretmek istiyorum. PD bölü DD, yani piyasa değeri bölü defter değeri. Bu piyasa değeri aslında şirketi bizim bütün varlıklarıyla beraber algıladığımız fiyatı. Defter değeri de şirketin kendi öz değeri. Yani kendi varlıklarına dayanan. Hani bizim muhasebeciler giriyoruz ya, işte bir tane makinesi var 1 milyon TL, bir cihazı var şu kadar TL diye gerçek satın alma değerleri, gerçek varlık değerlerine dayanan değeri. Buradaki baremimiz 1. Eğer defter değerimizle piyasa değerimiz örtüşürse biz deriz ki gerçekten bu fiyat piyasada adil şekilde dağılıyor. Tabii bu çok mümkün değil ama aslında bakacağımız barem bu. Eğer piyasa değeri defter değerinden yüksekse, yani birden büyükse, şirketin mevcut değeri üzerinde bir piyasa fiyatı olduğunu gösterir. Yani tüketiciler ya da yatırımcılar fark etmez, piyasada bu şirkete daha iyi gözle bakılıyor. İşte büyüme potansiyeli, marka değeri gibi şeyler bunun defter değerinin üzerinde bir şekilde bu şirketi fiyatlıyor demektir. Bu oranın yüksek olması iyidir. Aynı şöyle düşünün. Bir arsa satın almayı düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz arsanın defter değerine, yani gerçek değerine 1 milyon TL. Ama bakıyorsunuz ya 1 milyon TL'lik mal piyasada 2 milyona rahatça gidiyor. İnsanlar 2 milyon da olsa, yani defter değerinin 2 katı da olsa buna paşa paşa bu arsaya bu parayı ödüyorlar. Aslında burada bir de rekabet var. Yani bu arsayı da almak istiyorlar. Bu insanlar ne yapıyor? Enayiler mi de 2 kat fiyat veriyor? Hayır. Bu arsanın gelecek değerini fiyatlıyor. Gelecekte çok daha fazla değerleneceğine inanıyor ve bunu önceden fiyatlıyor. Aynı şey işte şirket için de geçerli. Yatırımcı şirketin ileride çok daha fazla değerleneceğini düşündüğü için o değeri şimdiden fiyatlıyor ve defter değerinin üzerinde bir parayla o şirketi satın almak için yarışa giriyor. Diyor ki bu şirket gelecekte bana çok daha fazla ödeyecek.